Merhaba arkadaşlar, umarım keyfiniz yerindedir. Bugün size iki tane platformdan bahsetmek istiyorum. Ben bu iki platformu kullanarak güncel literatüre sürekli kendimi adapte edebiliyorum. O yüzden ilgili olduğunuz alanlar olsun, araştırma yaptığınız alan olsun, bu iki tane platformu kullanarak bu alanlardaki en güncel makalelere ulaşabilirsiniz. İki tane bu web sitesinden bahsedeceğim. İlki PubMed dediğimiz güncel halihazırda yayınlanmış ve jüriden geçmiş makalelerin olduğu. Diğeri de preprint dediğimiz, by archive dediğimiz e, makaleyi yazdıktan sonra yüklediğin sisteme ama daha bir jürinin değerlendirmesinden geçmeyen, yani kesin onaylanmayan, doğrudur yanlıştır veya e, ekstra deneylerin e, önerilmediği makale boyutundan bahsedeceğim. Ve bu iki web siteyi kullanarak nasıl kendi alanınızla ilgili makale ulaşabilirsiniz diye. İlk PubMed'den başlayalım. PubMed genelde birçok makaleye ulaşabileceğiniz bir platform. Güncel olarak makaleler yayınlandıktan sonra PubMed'e otomatik giriş yapılıyor. O yüzden ilgili olduğunuz herhangi bir alanı PubMed'e yazarak örnek gösteriyorum. Ve örneğin mesela kanser diyelim. Spesifik olsa da göğüs kanseri üzerine meraklıyız ve makalelere bakmak istiyoruz. Siteyi daha önce incelemediyseniz işte birçok farklı arama yöntemiyle işte hangi yıllarda bakmak istediğinizi, spesifik olarak e, hangi kategorideki makalelere bakmak istediğinizi, işte en sonki kaç yıla tekabül ettiğini vesaire seçip aramanızdan spesifikleştirebilirsiniz. Veya da breast kanser yazmaktansa daha spesifik bir makale ismi yazabilirsiniz ve bulabilirsiniz bu kişiyi. E, Makaleyi. Hatta kişi ismi yazarak o kişiye ait makaleler de bulabilirsiniz. Ama benim size bahsetmek istediğim şu Create Alert dediği kısım. Şimdi ben göğüs kanserine ilgiliyim ve göğüs kanserinin hakkındaki bütün makalelere düzenli olarak ulaşmak istiyorum. Breast kanseri yazdıktan sonra Create Alert'e tıklıyorsunuz. Bu sizi PubMed'e bir kullanıcı ismi açmanız için önlendiriyor. Burada işte herhangi bir kullanıcı ismi açabilirsiniz ve halihazırda varsa kullanıcı isminiz onu girebilirsiniz. Kullanıcı isminizi girdikten sonra karşınıza böyle bir platform çıkıyor. Burada önemli olan birkaç parametre var. Öncelikle şu anki yapmak istediğiniz anahtar kelime araştırmasını nasıl bir isimlendirmek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Değiştirmeye gerek yok. Göğüs kanseri demiştik. Yine göğüs kanseri olarak kalsın. Araştırmak istediğimiz temel anahtar kelime göğüs kanseri yine. Ve önemli noktalardan bir tanesi, evet biz bu konuda hakkında herhangi bir makale çıktığında, yani bu kelimenin geçtiği herhangi bir makale online olarak PubMed'e düştüğünde ben bunu e-mail olarak almak istiyorum diyorsunuz. O yüzden bu yes butonu işaretli olması lazım. Son diğer parametrelerden bir tanesi e, bunu hangi gün almak istediğiniz. E, Yani ayda bir mi almak istiyorsunuz, haftada bir mi veya her gün şeklinde mi almak istiyorsunuz diye seçebiliyorsunuz. Ben genelde haftalık kullanıyorum. İşte her hafta bu anahtar kelimeye tekabül eden makaleleri alabildiğim bir e-mail gelmiş oluyor bana. Ondan sonra e, haftalık seçtikten sonra tabii hangi gün alabileceğinizi seçebiliyorsunuz. Örneğin ben genelde cuma günlerini seçiyorum. İşte haftanın çalışma günlerinin sonuna yakın işte sen işini bitirmişsin. Sonra literatür hakkında örneğin göğüs kanseri üzerindeki makalelere sen ulaşabiliyorsun. Onun dışında ne bağlamda bu makaleleri almak istediğini seçebilirsin. İşte bunların her birinin e, abstract dediğimiz ana özetini mi almak istersin yoksa sadece işte başlık olarak mı almak istersin vesaire seçebilirsiniz. Ben genelde summary yani kısaca özetlenmiş başlık şeklinde alıyorum. İlgimi çeken bir şey varsa makaleye gidebiliyorum zaten o e-mailden. Diğer önemli parametrelerden bir tanesi de işte kaç tane makale aldın. Örneğin göğüs kanseri çok popüler bir alan. Haftalık bile belki sana yüzlerce yani yüzlerce makalenin bulunduğu bir e-mail gelebilir. Ve senin belki zamanın yok veya bunların hepsini inceleyemezsin.
O yüzden bunu spesifik edebilirsin. Yani o summary, özet alacağın kısmın da kaç tane makale görmek istiyorsun. Sana burada kaç tane seçersen seç. Ayrıca bir buton gösteriyor ve gidip bütün o haftaki makalelere de bakabilirsin ama özetini istediğin kaç tane makale olsun en azından. İşte ben genelde 50 seçiyorum. 50 makale güzel bir sayı. Bundan sonra bunu kaydede basıyorsunuz ve bu şekilde mailler almaya başladınız. Her cuma günü haftada bir göğüs kanseri hakkında size e-mail gelecek PubMed'de basılan makaleler üzerine. Ve bunlara birkaç tane anahtar kelime ekleyebilirsiniz. İşte mesela işte biyofizik, sentetik biyoloji gibi tarz şeylerde benim ilgimi çeken şeyler. Diğer bir web sitesi ise daha halihazırda bu jüri dediğimiz kısımdan geçmemiş, basılmamış makaleler. O yüzden preprint diye geçiyor. Çok popüler, bioRxiv. Aynı zamanda insanların o jüri kısmından geçmeden önce diğer araştırmacılara makalelerini sunduğu, onlardan bazı yorumlar aldığı bir platform olmuş oluyor. Burada da aynı özelliği yapabiliriz. Ama bu sefer daha spesifik konu başlıkları var. Siteye girdikten sonra yine yukarıda alerts kısmı var. Alert/RSS diye yazıyor. Yine buna tıklıyoruz. Sonra işte buradaki açıklamaları okuyabilirsiniz. Aslında başka ilginç, önemli şeyler de var. Ama spesifik olarak yine PubMed yapmak istediğimiz şeyi yapmak istiyorsanız buradaki linke tıklıyorsunuz. Click here to sign up for email alerts or modify existing alerts. Buraya tıkladıktan sonra karşınıza sign up for subject area alerts diye bir şey çıkıyor. Buraya seçerek hangi konu başlıklarında siz bu e-mail alabilirsiniz ona görebiliyorsunuz. Basalım yine. Ve karşımıza işte birçok bağlamda konu çıkıyor. Örneğin işte hücre biyolojisi, kanser biyolojisi, biyofizik, biyoinformatik, etc. Bu ilgi çektiğiniz konuları seçebilirsiniz ve seçtikten sonra yine kaydet tuşuna basarak oluşturabilirsiniz. Ben alerte bastıktan sonra ben otomatikman girebildim çünkü zaten bu konuda hesabım olduğu için ama yine sizin kayıt olmanız gerekiyor bir e-mail adresinden, almak istediğiniz e-mail adresine. Ve kaydettikten sonra otomatikman gerçekleşiyor. bioRxive'ın PubMed'den farkı şu, bunu her gün alıyorsunuz. Seçtiğiniz konu bağlamında. Bazı konular çok fazla popüler değil, bazıları çok popüler. O yüzden o konu hakkında ne kadar makale olursa hepsini almış olacaksınız. Günlük aldığınız için zaten çok fazla olmuyor. Ama bir yandan da çok fazla e-mail birikmiş olacak eğer günlük bakmıyorsanız bu e-maillerinize. O yüzden konu başlıklarını ona göre seçebilirsiniz. bioRxive'ler neden önemli? Siz güncel bir konuda çalışıyorsanız o konu hakkındaki en önde gelen araştırmalara ulaşmak çok önemli bir şey oluyor. Bazen kendi araştırmanızı anlık değiştirmeniz gerekebiliyor veya da bizim scoop dediğimiz senin üzerine hala çalıştığın bir makale, bir proje başkası tarafından belki basılmış olabilme potansiyeline sahip. Sen bunu güncel olarak takip ederek bunu görebiliyorsun. Onun dışında bazen çok aslında projende bir metodoloji eksik veya bir soru işareti var. Şans eseri bu bağlamda veya buna yakın bir şekilde çalışmış bir insanın makalesine ulaşabiliyorsun. Eğer bioRxive'ları bu şekilde takip etmiyorsanız bunun bahsettiğim size kolaylık sağlayacak makalelerin hazırlanmasından basılmasına kadar süreç bazen yıllar sürebiliyor ve o makaleyi hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Ama artık böyle bir kültür edilmeye başlandı bilim insanları tarafından. Makalelerini yayın evlerine gönderdikten sonra veya göndermeden önce aynı zamanda bu preprint şeklinde bioRxive'lara koyuyorlar. Bu şekilde sen makaleye önceden ulaşabiliyorsun. O makale halihazırda bir jüri sürecinden geçerken. Dediğim gibi bunlar yıllarca sürdüğü için bazen bu makalelere önceden ulaşması bilimsel komitenin çok avantaj sağlamış oluyor. Şu ana kadar bu kadar. Bunun dışında daha birçok web sitesi var veya birçok farklı tarzda bu e-mailleri yaratabilirsiniz. Direkt ilgilendiğiniz yayın evlerin web sitelerine giderek oralardan da bu tarz alertler oluşturabilirsiniz. O yüzden ilgi çektiğiniz yerlere göre, işte yayın evlerine göre veya anahtar kelimelere göre
Kendiniz araştırabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim kabaca bu kadar. Bir dahaki görüşmemize kadar sağlıcakla kalın.